Bugün sizlerle Yozgat'ta yaşanmış gerçek bir hikayeyi dinleyeceğiz. Yozgat'ın bir ilçesinde yaşanan bu olay tamamen gerçektir. Canlı şahidi de dedemdir. Olayları dedemin ağzından anlatıyorum. O dönemler 15-16 yaşlarındaydım. Annem ve komşularımızla birlikte yol kenarında evimizin önündeki söğüt ağacının gölgesinde her zamanki gibi oturuyorduk. Ben o zamanlar oyuncak mümkün olmadığı için babamın şeker pancarıyla yaptığı arabayla oynuyordum. Annemler ve komşularımız da örgü yapıyor, rutin, tarla ve hasat işleriyle ilgili konuşuyorlardı. Bir ara köşe başında bir adam belirdi ve yaşına göre hızla koşarak bize yaklaştı. Kan ter içinde kalmıştı. Anneme, "Kızım, bir bardak suyunuz var mı?" dedi. Annem de, "Var amca, buyur, otur. Nereden gelir, nereye gidersin? Bu ihtiyar halinle ne bu acelen? Neden böyle koşuyorsun? Bir şey mi oldu?" dedi suyu verirken. Yaşlı amca suyu içtikten sonra "Anlatamam, geliyorlar" deyip yolun aşağı tarafına bakarak "Hayır, hayır" diye bağırıp bardağı bıraktığı gibi tekrar koşmaya başladı. Annem ve komşular korku ve şaşkınlıkla olanları anlamaya çalışıyordu. Neyse, adam uzaklaşıp gittikten tahmini yarım saat sonra bu sefer tahminimce 25 yaşlarında bir genç geldi koşarak. Bize, "Teyze, buradan geçen yaşlı bir adam gördünüz mü?" dedi. Annem de "Evet, yarım saat önce nefes nefese buraya geldi ve su istedi. Suyunu içtikten sonra da geliyorlar diyerek koşarak uzaklaştı" dedi. Ve meraklarından hemen sordular. "Ne oluyor oğlum? Kim o adam? Niye kaçıyor? Kim kovalıyor onu? Hele otur, hem dinlen hem anlat" dediler. Genç adam o kadar yorulmuştu ki hemen çöktü iki düzünün üstüne ve bir bardak su içip birazcık dinlendikten sonra anlatmaya başladı. "Teyze, o adam benim babam. Biz aynı sizin de bağlı olduğunuz ilçenin falanca köyünde yaşıyoruz ve evimiz köyün biraz dışında kaldığı için köy meydanına, kahvehaneye gitmek için mutlaka mezarlığın yanındaki yoldan geçmek zorundayız. Babam bir akşam köy meydanına, kahvehaneye giderken mezarlıktan bir ses duymuş. Önce aldırış etmemiş ama babam mezarlığın ortasına yaklaştıkça ses yükselmeye başlamış. 'Yardım edin, çıkarın beni buradan, imdat' diye sesler duymuş. Babam da korkup hemen kahvehaneye koşmuş. Kahvenin kapısından içeriye girer girmez korkudan ve yorgunluktan olduğu yere yığılıp kalmış. Bir yere oturtup su falan içirmişler ve kendine gelince ne olduğunu sormuşlar. Babam da olanları anlatmış. Mezarlıktan bir ses geldiğini ve sesin bir kadın sesi olduğunu, "Beni kurtarın, çıkarın buradan" diye bağırışmalar duyduğunu söylemiş. Ama kimse inanmamış. "Yahu sen hayal görmüşsün" diye alay etmişler babamla. Yarım saat yalvarmış. "Bir gidip bakalım, bir şey kaybetmeyiz" demiş. Sonra kahvehanedekilerden biri, "Yahu bir şey kaybetmeyiz. Mustafa Efendi güvenilir, sağlam birisi. Yalan söylediğini zannetmem. Bir bakalım" demiş. Ve köylü de bu sözlerden biraz ikna olmuş ve hep beraber kalkıp mezarlığa doğru ilerlemeye başlamışlar. Mezarlığa yaklaştıkça köylü de sesleri duymaya başlamış ve bütün köylü şahit olmuş bu sese. Herkes aceleyle sesin geldiği yere doğru koşmuş. O gün köyde doğum yaparken ölen ve aynı gün defnedilen Hatice isimli kadının mezarından geliyormuş bu sesler. Hemen mezarın başına varmışlar ve kadının omuzlarına kadar topraktan dışarı çıkmış olduğunu görmüşler. Kadın yalvarıyormuş, "Lütfen beni kurtarın, çıkarın buradan" diye. Sonra hemen köylülerden birisi kadının kocasına haber vermeye gitmiş. Kadının kocası da bu imkansız diye mırıldanarak mezarlığa koşmaya başlamış. Geldiklerinde kadın hala o şekilde bekliyor ve herkes korkmuş gözlerle kadına bakıyormuş. Kocası da çok korkmuş ama kadının yakarışlarına dayanamayıp hemen mezarı açmaya başlamış. Herkes meraklı ve korku dolu gözlerle mezarı izlerken hem olanları anlamaya çalışıyor hem de kadını mezardan çıkarmaya çalışıyorlarmış. Mezarı iyice açtıktan sonra kadın köylüye, "Efendiler, arkanızı dönün de kefenime sarılıp çıkayım" demiş. Ve kadın kefeniyle mezarından çıkıp eşiyle birlikte eve gitmiş. Kocası dahil herkes korkuyormuş kadından. Ve eve geldiklerinde hemen bir odaya kilitlemişler kadını. Daha sonra da kocası bu nasıl olur diye düşünürken adamın babası, "Oğul, falanca köyde bir hoca var, çok bilgili ve alim. Ona bir danışalım. O ne derse onu yapalım" der.
Adam da kabul eder. Hemen atına bindiği gibi hocanın evine gider ve hocaya durumu anlatır. Hoca da biraz düşündükten sonra evladım, karının önüne bir tabakta bir keçiye ait olan bir çiğ et, bir tabakta da pişmiş et koy ve bekle. Eğer karın çiğ eti yerse hemen onu geri gömün. Ne kadar yalvarırsa yalvarsın, sakın aldırış etmeyin. Hemen gömün. Çünkü o iblisin soyundan gelen bir cinniyadır ve hepinizin dünyasını, ahiretini karartacaktır. Lakin pişmiş et yerse ondan korkmayın. O bir insandır ve kalbi bir süreliğine durduktan sonra tekrar çalışmaya başlamıştır. Ondan korkmanıza gerek yok, karına güvenebilirsin demiş. Adam köyüne geri dönmüş ve hemen hocanın dediklerini yapmaya başlamış. Ahırdaki bir keçisini kesip, bir kısmını pişirip, bir kısmını da çiğ olarak tabağa koymuş ve eşi Hatice'ye götürmüş. Hatice eti görünce çok da acıkmıştım. İyi ki getirdin diyerek pişmiş eti yemeye başlamış. Adam derin bir nefes aldıktan sonra Hatice neden çiğ et getirdin diye sormuş. Adam da olanları anlatmaya başlamış. Şaşıran eşi korkulacak bir şey olmadığını, kendisinin yanlışlık sonucu öldü zannedilip gömüldüğünü söylemiş. Yemeğini yedikten sonra Hatice eşine doğururken ölmesine sebep olan çocuğunu görmek istediğini söylemiş. Adam biraz tedirgin olsa da çocuğu getirmiş. Hatice çocuğunu kucaklayıp hemen emzirmeye başlamış. Adam her şeyin gayet normal olduğunu görmüş ve bu duruma tamamen alışmış ve korkmamaya başlamış. Bir süre sonra kadının hasta olan kaynanası ölüm döşeğine düşmüş. Haber alan köylü bu haber üzerine hemen evlerine gelmiş. Kadınlar kaynanasının bulunduğu odada Kur'an okuyup dua ederken erkekler de başka bir odada oturuyor ve erkeklerin oturdukları odaya geçebilmeleri için kadınların oturduğu odanın önünden geçmeleri gerekiyordu. Kaynanasının canını vereceği odanın kapısı köylü kadınlar tarafından gelen erkeklerin içeriği görmemesi için sürekli kapalı tutuluyormuş. Ama köylüler kapıyı kapattıkça Hatice sürekli kalkıp kapıyı açıyormuş. Bu olay böyle 3-5 defa tekrar etmiş. Hatice odada bir anda kaynanasının göğsüne doğru bakıp gülümsemeye başlamış ve kafasını anlamsızca tamam der gibi salladıktan sonra korkunç bir çığlık atıp kulaklarını kapatarak kafasını duvarlara vurmaya başlamış. Herkes korkmuş. Ardından hemen ayağa kalkarak eteğini yukarıya doğru kaldırıp sanki odayı su basmış da paçalarım ıslanmasın der gibi kuru yerlere basmak istermiş gibi oradan oraya zıplamış. Bu durum üzerine diğer kadınlar Hatice'yi dışarı çıkarmışlar. O gece kaynanası ölmüş ve ertesi günün sabahı kaynanasını yıkayıp tabuta yüklemişler ve mezarlığa doğru gitmeye başlamışlar. Köy yerinde kadınların cenazeyi defnetmeye gitmesi normal bir şey değildir ve neredeyse kadınların gitmesi yasaktır. Ama buna rağmen Hatice ve birkaç köylü kadın da cenazeye dahil olmuş. Cenaze taşınırken Hatice kaynanasının omuzlar üzerinde giden cenazesine bakarak gülümsemiş ve el sallamış. Ardından eline birkaç taş alarak sağa sola atmaya başlamış. Kaynanası defnedilip cenaze için gelen kalabalık dağıldıktan sonra köylü kadınlardan birisi kadının kocasına olanları anlatmış. Senin o eşin annene saygısızlık etti. Cenazesinin arkasından gülerek el salladı demiş. Adam da sinirlenerek karısına kızmaya başlamış ve neden böyle bir şey yaptın diye sormuş. Hatice söyleyemem, eğer söylersem sabah bu evden cenazem çıkar demiş. Gece boyunca sormaya devam etmiş ama hep aynı cevabı almış. Söyleyemem, yoksa sabaha ölüm çıkar. Adam alaycı bir tavırla sen ölüp de dirildin, sana bir şey olmaz, anlat diye yine tekrarlamış soruyu. Hatice de hemen yerinden kalkarak çocuğuyla ve kayınbabasıyla vedalaşmış. Çocuğunu doya doya öpüp doya doya koklamış ve anlatmaya başlamış. Bey, annen ölüm döşeğindeyken ölüm meleği gelip tam kapıdan içeriye girecekti ki kapıyı yüzüne kapattılar. Ben de annenin bu ızdırabı çabuk bitsin diye kapıyı tekrar açmıştım. Sonra melek içeri girdi ve annenin göğüs kafesinin üzerine oturdu. Bana bakıp gülümsedi. Ben de ona gülümsedim. Ardından annenin boğazını öyle bir kesti ki o sesi Allah izin verse bütün insanlar duysaydı dünyanın öbür ucundaki insan bu sesin şiddetinden ve korkusundan çatlayarak ölürdü. Ben de bu sese dayanamayıp kulaklarımı kapattım ve sesin şiddetinden patlamak üzere olan kafamı duvarlara vurdum. Ardından annenin kanı odaya öyle bir akmıştı ki
Ayak basacak tek bir kan değmemiş nokta bile kalmamıştı. Ve ben üstüm kan olmasın diye eteğimi toplayıp zıpladım. Sonra anneni tabuta koyup mezara götürürlerken annem tabutun üzerine oturmuş, sağında ve solunda iyi meleklerle bana gülümseyerek el sallıyordu. Ben de ona gülümsedim ve el salladım. Sonra da etrafta bulunan şerli varlıklar bana bakarak onun cehenneme gideceğini ve cehennemde yanarken çekeceği azabı benim de duyacağımı söyleyip bana korkunç bir şekilde güldüler. Ben de onlara taş atarak kovdum. Adam bu cevaplar üzerine korkusundan "Yat hadi yat, sinirlendirme beni, saçma sapan şeyler anlatıyorsun, korkutuyorsun beni" diyerek uykuya dalmış. Hatice sabaha kadar hem ağlamış hem de kendi kendine bir şeyler fısıldayarak birileriyle tartışıyormuş gibi bağırıp çağırmış. Adam bunlara aldırış etmeden uyumuş. Kadın gece bir ara babamın ismini bağıra bağıra 3 defa tekrar etmiş. Olayı anlatan gencin babası ilk başta koşarak gelen yaşlı adam, yani Mustafa Efendi. Bu sese uyanmış ve Hatice'ye artık bu deli saçmalıklarını kesmesini söyleyerek kadını azarlayıp tekrar uykuya dalmış. Sabah olup uyandığında karısını gözleri ve ağzı açık bir halde çatlayarak öldüğüne şahit olmuş. Kadın o gün hemen tekrar defnedilmiş. Olay bundan ibaret teyze dedi. Peki bu yaşlı amcanın olaylarla alakası nedir dedi annem. Çocuk tekrar başladı anlatmaya. O gün kadının cenazesine babam da katıldı ve babam cenazeden sonra eve geldiğinde korkudan elleri titriyordu. Çünkü kadını mezara koyarlarken kadının yüzündeki kefeni yırtarak kendisine baktığını ve yüksek sesle kendisine anlamadığı bir dilde bağırarak bir şeyler söylediğini ve kabir başındaki bazı kişileri işaret ederek daha şiddetle bağırdığını ve üzerine toprak atılıp kapatılana kadar mezardaki tahtaları kaldırıp sürekli kendisine onları gösterdiğini ve derhal uzaklaşması gerektiğini bildirir gibi eliyle işaret ettiğini, babamın da korkudan hemen koştuğunu söyledi. Babam kadının işaret ettiği kişilerin sürekli kendisini takip ettiklerini, banyoda ve tuvalette sürekli onu izlediklerini söyledi. O gün bugündür babam delirmiş gibi sürekli "Geliyorlar, beni öldürecekler" deyip kaçar. Ben de hep peşinden gider yakalamaya çalışırım teyze dedi. Ve bir bardak daha su içip hemen koşarak babasının peşinden gitti. Hepimiz çok korkmuştuk. Yaşımdan dolayı bazı şeyleri unutup ve korktuğumdan bazı şeyleri de anlatamıyorum evladım dedi. Ve olayı böylece kapattı. Dedemin anlattığı olayların yaşandığı köye gittik ve babasını arayan gencin çocuklarını bulduk. Onlarla sohbet ettik. Bu konu hakkında bazı sorular sorduk. Adamlar bunları nereden bildiğimizi ve kim olduğumuzu sorup korku dolu gözlerle bize bakmaya başladılar. Biz de her şeyi olduğu gibi anlattık ve adamlar en son babalarının dedelerini aramak için gittiğini ve bir daha asla geri dönmediğini söyledi. Bazı günlerde de kapılarının belirsiz şeyler tarafından çalındığını, kendilerinin de korktuklarını belirttiler. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın.